Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Allah razı olsun hepinizden. Sevgili dostlar, bugün çok güzel bir kuru fasulye yapacağız. Ama tencere değil de güveçte yapacağız. Şöyle güvecimiz var. Fırında yapacağım. Harika bir kuru fasulye olacak. Değişik malzemeler kullanacağım. Kemikli dana eti kullanacağım. Sevgili dostlar, zaten malzememiz hazır. Şimdi tanıtacağım size. Haydi başlayalım. Evet sevgili dostlar, malzememiz hepsi burada. Şimdi tek tek size malzemeleri sayacağım. İlk önce tuzumuz var, baharatımız var, karabiber, kimyon, tuz, şöyle acı pul biber. Seviyorsanız fazla da atabilirsiniz. Sevmiyorsanız atmazsınız. Şöyle zeytinyağı kullanacağız. Aşağı yukarı bir çay bardağı zeytinyağı. Şöyle domates suyumuz var. Ben yapmıştım bunu geçen sene. Salçamız var. Geçen sene de ben yaptım bunu hazır. Biberimiz var. Kaprimiz var. Ondan sonra şöyle 50-60 gram bir tereyağı. Şöyle soğanımız var. Şöyle mor soğan, kırmızı soğan diyorlar. Ondan koyacağım lezzetli olsun diye. Şöyle 3 diş de sarımsağımız var. Şöyle etimiz var. Bir eti göstereyim ben size. Arkadaşlar, sevgili hanımlar. Şöyle bir et. Kemikli. Ortasında görüyorsunuz ilikli bir kemik var. Şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi. Taze, güzel. Evet, kilosu da bunun 580 lira kilosu. Şöyle yarım kilo falan geldi. Aşağı yukarı 250-260 lira yaptı. Tabii ki olmazsa olmaz kuru fasulyemiz. Ben akşamdan haşladım. Hazır yani güzel. Şöyle kapatayım. Tabii ki güveçimiz var. Şöyle bir güveç, toprak güveç. Sevgili arkadaşlar. Güveçte fırında yapacağız. İlk önce ocağın üstünde malzemeyi hazırladıktan sonra, evet malzemeyi hazırladıktan sonra güvecimize aktaracağız. Sonra bunu güzel bir fırına vereceğiz. Ev fırın tabii. Normal ekmek fırını değil. Şöyle atacağız, başlayacağız. Ne bekliyoruz? Haydi başlayalım. Evet dostlar, şimdi etten başlıyorum ben. Şöyle eti doğrayacağım. Şurası güzel ilikli kemik, hem kuru fasulyeye çok lezzet vereceğini düşünüyorum. Şöyle kesiyoruz etimizi. Şöyle kemiğini çıkartayım. Evet arkadaşlar, bu kemiği ortasında ilik var. Bunu bütün koyacağım. Şimdi eti doğruyoruz. Et fazla küçük doğramayacağım. Şöyle çatala gelsin yani büyük. Şöyle etimiz. Şöyle doğrayalım güzelce. Arkadaşım, bu etin hangi bölüm olduğunu söyleyeceğim size şimdi. Bu et bodikos diyoruz biz. Bodiko. Bacaktan çıkıyor. Alırsanız bodiko alın. Kemikli. Çok güzel, lezzetli olur. Hem et lezzetli olur bodiko kısmı. Şöyle etimiz hazır. Şöyle bir kenara atalım bunu. Şöyle kenarı koyduk. Etimizi doğradıktan sonra arkadaşlar şöyle sivri biberler. Ben bunları daha önce yıkamıştım. Hazır. Şöyle nasıl doğruyoruz? Şöyle arkadaşlar. Sevgili hanımlar. Şöyle yan yan. Şöyle göstereyim. Yan yan kesiyoruz. Hemen şuraya atıyoruz. Ucunu alıyoruz. Gerisini aldıktan sonra yan yan bıçağı vuruyoruz güzelce. Buna da aynı şekil son biberimiz. Şöyle. Hanımlar, yemek yapmamanız mühim değil. Yani bilmeniz mühim değil, kusura bakmayın. Severek yapın, içten yapın bu yemeği. Gerçekten lezzetli olur. Su kaynatsanız bile o lezzet su lezzetle dönüşür arkadaşlar, sevgili hanımlar. Biberlerimizi de şöyle kesiyoruz. Şöyle hemen kapri biberlerimizi. Şöyle kuru fasulyeyi sebzeli yapacağız böyle güzel. Evet. Biberimiz de hazır. Şöyle güzel gözüküyor.
Evet dostlar, şimdi sıra soğanlarımıza geldi. Şöyle soğanlarımızı da keselim. Şöyle ikiye böldük. Sarımsağı da kullanacağız tabi. Şöyle hafiften bir ezelim. Şöyle kestik. Evet, sarımsaklarımızı da kestik. Şöyle kenara attık. Evet, sıra soğanlarda. Şöyle ne büyük ne küçük. Evet, şöyle doğruyoruz. Evet dostlar. Soğanımız da hazır. Şöyle harika doğradık. Şimdi salçamız hazır. Domates suyumuz hazır. Zeytinyağı. Etimiz burada. Tereyağımız burada. Şimdi ocak zamanı. Evet dostlar. Ocağımızı yaktık. Şimdi yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle 50-60 gram bir tereyağı. İlave ettikten sonra içine zeytinyağı ne kadar? Bir fincan. Ben göz kararı koyuyorum. Şöyle bir fincan attım. Zeytinyağı tereyağın üstüne. Şöyle bir karıştıralım güzelce. Erisin. Şöyle kapatalım. Acelemiz yok. Lezzetli bir kuru fasulye yapacağız. Etli, kemikli, ilikli. Harika bir kuru fasulye olacak. Evet dostlar, yağımız eridi. İlk önce hangi malzemeden başlayacağız? Tabii ki ben etten başlayacağım. Şöyle ilikli kemiğimizi ortaya koyuyorum. Şöyle etlerimizi sağa sola atıyorum. Şöyle. İlk önce etimi pişireceğim. Çünkü et biraz geç pişer. Geç piştiği için ilk önce etlerimizi pişireceğiz. Şöyle. Güzel bir kapatalım üstünü. Yavaş yavaş pişsin. Acelemiz yok. Lezzetli bir yemek yapmak istiyoruz. O da kuru fasulye, milli kuru fasulye. Haydi başlayalım. Evet, güzel milli yemeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Etlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Bir de şu var sevgili dostlar, sevgili hanımlar. Ben 20 seneye yakın gemilerde çalıştım. Yük gemileri, yabancı bandalı gemilerde çalıştım. Koca koca gemilerde. Orada aşçı başlık yaptım. Diyeceğim her pazar fix menü kuru fasulye pilav, ya cacık çıkar ya komposto falan yaparım. Öyle ama kuru fasulye pilav, cacık çıkar ekseri gemilerde. Böyle aklınızda bulunsun. Pazar günü öğlen çıkar, akşamda ya pizza çıkar ya et yemeği gibi böyle bir şeyler yapardık. Harika bir lezzet o. Gemi yemekleri gerçekten çok lezzetlidir. Gemi yolculuğunu yaptıysanız yapanlar bilir. Bu kadar. Evet dostlar, bir bakalım etimize ne oldu. Evet, rengi değişmiş, güzel. Hafif sulanmış, renkler değişmiş. Evet, etimiz çekmeye başladıktan sonra pişmeye başlayacak. Güzel. Böyle dursun, mühürlensin güzelce. Sonra öbür malzemeleri koymaya başlayacağız. Evet dostlar, etimiz pişti, güzel kızardı. Şimdi soğanımızı atıyoruz. Şöyle soğanımızı da atalım. Güzel güzel soğanımızı kavuralım. Evet arkadaşlar, soğanı kavuruyoruz güzelce göründüğü gibi. Şöyle etlerle özleşsin güzel güzel. Evet. Şöyle kapağını bir kapatalım. Şöyle yavaş yavaş pişsin etimiz, soğanımız, kuru fasulyemiz.
Evet arkadaşlar, şimdi soğanımıza bir bakalım ne oldu. Bence soğanlar kavrulmuş, güzel, pembeleşmiş sevgili dostlar. Şöyle şimdi salçasını koyuyoruz. Ne kadar koyduk? 2 yemek kaşığı. İyice salçayı soğanlarla, etlerle özleştirelim ki lezzetli olsun. Evet. Şimdi sıra domates suyumuzda. Şöyle 2 kaşık, tahta kaşığı domates suyu koyduk güzelce. Onu da bir karıştıralım. Evet, şöyle yaydıralım. Şimdi domatesimizin iyice rengi çıksın, iyice pişsin. Piştikten sonra ilave edeceğiz gerisini. Bir 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi kapağını kapatıyoruz. Güzelce kapattıktan sonra salçamızın güzel bir özü çıksın. Birbirine karışsın, böyle lezzet patlaması olsun. Çok güzel bir kuru fasulye olacak. Parmaklarımızı yiyeceğiz arkadaşlar, sevgili dostlar. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakalım ne oldu. Evet, güzel. Şöyle şimdi bir suyunu koyalım, sıcak suyunu. Eğer elinizde kemik suyu falan varsa onu da ilave edebilirsiniz sevgili hanımlar, sevgili arkadaşlar. Şöyle suyunu ilave ettik. Güzelce. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra geri malzemeyi ilave edeceğiz. Evet dostlar, şimdi baharatını, tuzunu atalım. Aklımızdayken. Şöyle 1 çay kaşığı tuz. Az bir şey, ben yarım çay kaşığı acı biber. Seviyorsanız fazla da atabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle karabiber atıyoruz. 1 çay kaşığı karabiberimizi attık. Tuzumuzu atmıştık. Güzel. Şöyle bir alt üst edelim. Bir karıştıralım. Evet. Arkadaşlar, şimdi pişmeye bırakıyoruz. Üstünü de kapatalım. Evet dostlar. Yemeğimiz kaynıyor güzelce. Şimdi sıra kuru fasulyemizde. Onu da atıyoruz. Harika bir kuru fasulye olacak. Kemikli et yaptık, dana eti içinde. Şöyle bir yaydıralım. Çok güzel gözüküyor. Evet. Şunu da kenara atalım. Şöyle bir karıştıralım. Sevgili dostlar, harika bir kuru fasulye oldu. Şimdi biberleri atıyorum şöyle. İçinde yeşil gözükmesini istiyorum. Harika olur. Şöyle biberlerini de attık. Evet arkadaşlar. Şimdi doğru fırına atacağız bunu. Şöyle üstünü kapatalım. Harika bir kuru fasulye oldu. Evet arkadaşlar, şimdi fırına atmadan önce şöyle bir yağlı kağıt koyuyoruz. Şöyle kapatalım. Şöyle güzelce büktüm ben. Evet. Buharınla pişsin iyice. Şöyle kapattıktan sonra bunu fırına atacağız. Altını da kapatıyorum. Doğru fırına. Evet arkadaşlar, fırınımızı açtık. Hemen yemeğimizi koyuyoruz güzelce. Evet. Fırınımıza attık. Arkadaşlar, şöyle 200 derece
Alt üst yaptık. 200 derecede. Şöyle 1 saat kadar pişecek. Evet dostlar. Yemeğimiz pişti. Aşağı yukarı 1 saat sürdü. Şimdi çıkartalım güzelce. Evet, harika gözüküyor. Gerçekten. Evet dostlar, güvecimizi aldık dışarı. Kuru fasulyemizi. Güveçte kuru fasulye. Harika. Şöyle yağlı kağıdımızı aldık. Hala kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Hala kaynıyor. Harika, çok güzel, lezzetli gözüküyor. Şuraya bakın ya. Harika bir kuru fasulye. Dana etli. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle alayım. Evet. Etler de burada. Helva gibi olmuş etler. Şimdi biraz sonra servis yapacağım. Azıcık soğusun. Servisi yapalım. Bir tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor. Şöyle kapatalım, bir dinlensin. Biraz sonra tadına bakacağız. Evet dostlar. Hazır kuru fasulyemiz güveçte. Süper olmuş. Sebzeli, biberli, kaprili, dana etli, kemikli. Harika. Hemen tabağıma koyuyorum. Şöyle. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Biraz da suyundan koyayım. Evet arkadaşlar. Kuru fasulyesinden. Gerçekten çok güzel. Harika, çok güzel kuru fasulye oldu. Şimdi tabağa koyduk. Şöyle sizin için tadına bakacağım. Harika gözüküyor. Güveçte etli, dana kemikli, sebzeli harika bir fasulye oldu. İlk başta şöyle bir göstereyim. Eti falan yerinde, güzel pişmiş, helva gibi olmuş. Kuru fasulyeler de aynı. Şimdi bir kuru fasulyesinden yiyeyim. Şöyle tanesinden alayım. Gerçekten çok sıcak. Sevgili dostlar, sevgili hanımlar, gerçekten helva gibi olmuş. Bir de etine bakacağım. Şöyle eti de güzel pişti. Gerçekten çok lezzetli. Az daha parmaklarımı yiyecektim. Biraz daha yiyeceğim ben, kusura bakmayın. Harika. Gerçekten güveç kuru fasulye lezzet veriyor. Daha önce de yapmıştım ben. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Köy serisi devamlı geliyor. Her hafta atacağım size, bir köy atacağım İzmir'den. Güzel oluyor. Güzel seyrediliyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni kanalız. Rica edeceğim. Bir destek verirseniz, bir iki omuz atarsanız harika olur. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Almanya, Fransa'ya, Türkiye, bütün dünyaya selamlar. Hoşça kalın. Hafize teyzenin görüşmek üzere. Bye.